Herkese merhaba. Ben şu anda size yılbaşı münasebetiyle arkadaşlarımın bana aldığı kozmetik hediyelerini gösterecektim. Öyle bir video çekmek için oturdum ama zihinsel olarak bu videoyu çekmeye hazır değilim. Çünkü bir online web sitesiyle öyle bir sorun yaşıyorum ki hani öyle böyle değil gerçekten son bir aydır. Galiba önce şu anda onunla ilgili bir video çekeceğim. Çünkü bunu anlatmadan duramayacağım. Apple.com.tr deneyimime geçeyim. Gerçekten korkunç bir deneyim yaşamaktayım. Neredeyse bir aydır. Daha bitmedi. Bilgisayarım kayıp mıdır nedir? Hemen anlatacağım onu da. Apple çok büyük bir marka ve Türkiye'de bugüne kadar kendi mağazası yoktu. İthalatçıları vardı. Ben kendi sahip olduğum Apple ürünlerinin şu ana kadar, şu sonuncuya kadar hepsini yurt dışındayken şahsen aldım. Bunun temel nedeni de sık sık yurt dışına çeşitli vesilelerle zaten gidiyorum. Ve bütün elektronikler tabii ülkesine bağlı. İsviçre'de değil belki ama mesela Amerika'da Türkiye'den çok daha ucuz. Şimdi Apple Türkiye'de mağaza açıyor. İlk mağazalarını Zorlu Center'da açıyorlar. Ama web sitelerini açtılar. Web siteleri de aynen Amerika'daki ya da dünyanın diğer ülkelerindeki web sitesinin birebir aynısı. Aynısının Türkçesi. Ve Türkiye'ye satış yapmaya başladılar. Normal olarak zaten gümrük probleminden Amerika ya da başka bir ülkenin web sitesinden elektronik alamazsınız. Alırsanız gelemez. Türkiye web sitelerini açtılar. Adresi apple.com.tr. Ben de Apple'ın ürünlerini yıllardır kullanan ve çok seven bir insan olarak zaten bilgisayar alacaktım. Laptop almayı düşünüyordum. Şimdi bir düşündüm. En son masaüstü bilgisayarımı tam 11 sene önce 2002 yılında kullanıyordum. YouTube kanalım nedeniyle çok fazla video montajladığımdan masaüstü bilgisayarların performans her zaman daha iyi. PC için de Mac'ler için de bu böyle. Çünkü masaüstü kocaman işte bir sürü özellik konabiliyor içine falan. Bilgisayar konusunda süper bilgili bir insan değilim. Biliyorsunuz aslen sosyal bilimciyim. Neyse ben bu Apple'ın sitesini görünce zaten bir heyecan. Hey Türkiye'ye Apple açıldı falan. Masaüstü bilgisayar almaya karar verdim. 5 Kasım'da bir sepete atıp iptal etmişim. O da hesabımdan girince hala görülüyor. Ondan sonra da 29 Kasım'da kesin kararımı verdim ve bir iMac aldım. iMac Apple'ın masaüstü bilgisayarı. Bütün özelliklerini de upgrade ettim falan böyle. Hani bu kadar sene sonra bir masaüstü bilgisayar alıyorum. Ben normalde laptopumla oraya buraya işte tanıdıkların ofisine falan gidip boş bir masa bulup çalışıyorum arada. Şimdi artık evden çıkamayacağım. Oldu olacak her şeyi en iyisi olsun falan diye her şeyini upgrade ederek bu günler sürdü buna karar veremeyim ben. Burada tabii fiyatlarında çok önemli bir etkisi var. Bu kadar zor karar vermemin. En sonunda 29 Kasım'da ben bu alışverişi yaptım ve aldım. Şimdi ben Apple.com.tr'den alınca, Apple Türkiye bir mağaza açınca 1-2 gün içinde gelecek zannettim bilgisayarımı. Gelmemesiyle ilgili de hiçbir şeye kızmıyorum. Gelmedi. Gönderim 4-6 iş günü yazıyordu. Hadi dedim tamam 4-6 iş günü. Bakın 29 Kasım. 10 Aralık'ta gönderilen e-mail'da gönderi takip numarası yazıyordu. Harika, her şey çok güzel. 29 Kasım'da sipariş vermişim. Tamam hadi Türkiye'de yokmuş. O arada telefon ettim 10 Aralık'tan önce. Her şeyi upgrade ettiğiniz için bu bilgisayar size özel yapılacak dediler. O yüzden halihazırda Türkiye stoklarımızda yok dediler. Tamam sıkıntı yok. Hani ben 1-2 gün içinde gelecek hevesiyle almıştım. Alırken de 4-6 iş gününü görmüştüm. Ama çok zaten genel olarak sakin bir insanım. Okey. 10 Aralık'ta bana takip numarası geldi. TNT'nin kargo takip numarası. İşte ben sabah akşam kontrol etmeye başladım. 16 Aralık'ta bilgisayarım teslim edildi. Nereye? Amsterdam'a. Ve hesabıma göre yani Apple.com.tr'den hesabıma giriyorum. Bakıyorum orada takip numarasına tıklıyorum. Bakıyorum teslim edildi diyor. Ondan sonra TNT'ye o takip numarasını girince bakıyorum teslim edildiği yer Amsterdam. Ama Apple hesabımdan baktığımda son kullanıcı müşteriye yani bana teslim edilmiş görünüyor. Ben Apple'la çeşitli şekillerde iletişim kurmaya ve bunu çözmeye çalıştım. O center'larına çok zor ulaşılıyor zaten. Aradığınızda bugün aradığımda önce 20 dakika bekledim. 20 dakikanın sonunda telefonu kapattım. Daha fazla bekleyemeyeceğim diye. Evde radyo yerine Apple'ın call center'ının bekleme müziğini dinliyorum. Kapattım. Yarım saat sonra bir daha aradım. Yine bir 15 dakika bekledim. Ondan sonra konuştuk. Hiçbir yere varamadık. O noktaya nasıl geldiğimizi de anlatacağım. 16'sında ben bu teslim edildiği, son kullanıcıya teslim edilmiş gibi olan teslim edildiği görünce
Yine azimle, hatta bekleyerek call center ile konuştum ve konuştuğum kişi çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki ben göremiyorum, teslim tarihine dair ya da işte gönderiye dair benim ekranımda çıkmıyor. Diyorum ki nasıl çıkmayabilir? Siz call center'sınız, ben müşteriyim. Ben görüyorum, siz nasıl görmüyor olabilirsiniz? Yok biz görmüyoruz dedi. Sonra e-mail attım, e-mail'la çözülemedi. Sonra e-mail'ıma sizin bu durumunuzla ilgili artık süpervizörüm ilgileniyor diye bir cevap geldi. Ona hemen cevap yazdım. O zaman süpervizörünüze ulaşabileceğim bir e-mail adresi ya da başka bir bilgi alabilir miyim diye. Ona hala cevap gelmedi. O maili atalı da bir 4-5 gün oluyor. Bu arada call center çalışanlarına falan olumsuz ufak bir şey söylemek istemiyorum. Çok yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çok şekerler. Hani onlar da böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar ama yapamıyorlar gibi bir durum söz konusu. Bugün en sonunda işte tekrar call center'a ulaşmayı başardım. Her şeyi yine tek tek anlattım. Baktılar, gördüler. Amsterdam'da 16'sında teslim edilmiş görünüyor. Hiçbir fikirleri yok neden öyle göründüğüne dair. TNT'ye ulaşmaya çalıştılar. Ben dedim bu arada ben telefonu hiçbir şekilde kapamayacağım. Saatlerce de beklerim çünkü size ulaşamıyorum. Bu kadar pahalı bir ürün aldım ve şu anda ürün kayıp. Bana ürünün nerede olduğunu ve ne zaman geleceğini söylemenizi bekleyeceğim. Siz her kimi arayacaksınız ben hatta beklerim dedim. Bekledim nitekim. TNT'yi aradılar. TNT'den görüştükleri kişi biz ilgilenmiyoruz. Şu numarayı arayın dediler. Arada dönüp bana açıklama yapıp tekrar diğer aramaları yapıyorlar. Diğer numaraya ulaşamadılar. Sonra bir numarayı daha aradılar. Ulaşamadılar. Bu arada ben daha önce call center'da konuştuğum kişinin adını biliyordum. Bu kişiye onu söyledim. Dedim son mailime cevap vermedi. Ben hala süpervizörün e-mailini bekliyorum. O onunla konuştu. Süpervizörden herhangi bir dönüş alamamış kaç gündür. O yüzden dedi. Ben 1,5 saat telefonda kaldım ve sonuç ürün nerede belli değil. Neden Amsterdam'a gitti belli değil. Bu arada çıkış noktası Şangay, Çin. O da ayrı hikaye. Ben ilk aradığımda Çin'den çıktı derken call center'dan konuştuğum hanımefendi bana ısrarla diyordu ki hayır bizim depolarımız İstanbul'dadır. Diyorum ki bana Apple.com.tr'den sizden gelen e-mail diyor ki ürünüm Çin'den çıkmış. Hayır bizim depolarımız İstanbul'dadır. Öyle demeleri gerekiyor anlıyorum ama yani değil yani benim elimde belge var. Sonuç şu anda 0. Bu sabah tam 1,5 saat beklemelerle beraber 1,5 saat ben Apple'la telefondaydım. Son bir ay içerisinde Apple'a harcadığım mesai ya anlatamam. Bu gerçekten olmamış. Yani dedim ki lütfen söyleyin şu Apple.com.tr'yi kapatsınlar, sistemi kursunlar, öyle açsınlar. Madem hiçbir şey oturmamış. TNT'ye hiçbir şekilde ulaşamadılar. Hiçbir bilgi alamadılar bilgisayarla ilgili. Bilgisayarın şu anda nerede olduğu, neden orada olduğu, bana ne zaman geleceği, bu bilgilerin hiçbir mevcut değil. Bu bilgileri Apple'dan da alamıyorum. Söz konusu anormal pahalı bilgisayarım dünyanın bir yerinde. Bana ne zaman ulaşacak mı, ne halde ulaşacak belli değil. Ben alakasız bir video çekmeye kamera karşısında oturdum ama bu konuyla o kadar doluyum ki böyle başka bir video çekemeyecektim. Ve günün sonunda şunu da söyleyeyim, ben PC kullanmaya dönüş yapmayacağım. Ben bu korkunç müşteri hizmetlerine rağmen aksaklıklar diyelim demeye çalışalım. Ben Apple'dan ürün almayı sürdüreceğim. Çünkü ürünlerinin muadili yok bence. Bence çok iyiler. Eğer satın almayı başarabilirsem, daha doğrusu eğer satın aldığım ve parasını verdiğim ürün bana bir şekilde ulaşabilirse. Ben bu kadar her şeyin bütün deneyimlerimi, olumlu olumsuz her şeyi paylaşırken bu olanları paylaşmadan edemedim gerçekten. Ve bugün bir aksaklık oldu. Apple bugün beni zor durumda bıraktı değil. Neredeyse bir ay tamamlanmak üzere. Apple.com.tr'ye oturana kadar alışveriş yapmak için belki bir daha düşünmek isteyebilirsiniz. Tahmin ediyorum ki mağazada stoklar olacağı için fiziksel olarak Zorlu Center'daki mağazası açıldıktan sonra herhalde böyle sorunlar olmaz. Biliyorsunuz ki Pembe Defter'de her hafta tam 4 tane video var. Her hafta pazar akşamı haftanın makyajı, salı günü sizden gelen soruların cevaplarını konuştuğumuz soru salısı, perşembe günü Pembe Defter günlükleri, vlog ya da böyle sohbet, muhabbet gibi bir şeyler ve her cumada hafta sonu sürprizi. İçimi döktüm, eğlenceli videolar çekmeye hazırım. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne var videolarım? Hayır. Ya biri baksa gelse